Gözleriniz kan çanağına dönmüş. Yumrukların kilitlenmiş, çene kasların taş gibi. Dişlerin öyle sıkılmış ki neredeyse çatlayacak. Herkese öyle bir koyacaksın ki, bu anlatılır yıllarca. Ve işte tam o saniye, şu an, bu nefeste her şeyi kaybettin bile. Savaşı kaybetmedin. Savaşı kazandılar. Oyunu kaybetmedin. Oyunu kurdular. Seni kaybetmedin. Sen zaten gittin. Çünkü çoğu insan ölene kadar anlamaz bunu. Sinirini patlatandır kaybeden. Persefrant. İstisnası yok. Ve şimdi size göstereceğim, kendini savun diye öğretilen her şeyin aslında sizi nasıl bir kuklaya çevirdiğini. Biliyorum. Anlıyorum. Küçüklüğünden beri kafana kazındı. Geri çekilme. Karşılık ver. Çeneni kapat. Yüzüne bak. Haddini bildir. Pişman et. Muhteşem konuşma. Felaket sonuç. Çünkü sen her kelimeye, her bakışa, her küçümsemeye tepki verip kendini tüketirken, bir başka insan türü var bu dünyada. Onlar hiçbir şeyden etkilenmiyor. Dokunulmazlar. Geçip gidiyorlar. Ve daha güçlü değiller senden. Daha zeki. Machiavelli 500 yıl önce söyledi. Ama çoğunuz bugün bile çözemedi. Duygularını dizginleyendir mekanın sahibi. Mekanın sahibidir sonucun sahibi. Sonucun sahibidir hayatın sahibi. Bu yumuşaklıkla alakalı değil. Bu ezilmekle alakalı değil. Bu, herkes dama sürerken senin satranç oynamanla alakalı. Satrançta içgüdüyle davranan yok edilir. İşte kimsenin yüzüne söylemediği gerçek. Biri seni kışkırttığında sana saldırmıyor. Seni ölçüyor, kontrol edilebilir misin diye bakıyor. Tepki verdin mi? Tebrikler, kontrol edilebilir olduğunu imzaladın. Uzaktan kumandanı teslim ettin. Al, istediğin zaman bas tuşlara dedin. Acıklı, değil mi? Ama işte güzel tarafı var. Oyunu gördüğünde ve inan bana bu dev bir oyun, manipülasyona karşı zırhlı hale geliyorsun. Hakaretlersinden seeker. Saygısızlık sana dokunamaz. Drama senin etrafında döner, sana karşı değil. Bugün size 8 ilke vereceğim. Bunlar sizi tepkisel bir hedeften stratejik bir güce dönüştürecek. Bunlar motivasyon sözleri değil. Bu, gücün gerçekte nasıl çalıştığına dair yüzyıllık gözlemlerin pratiğe dökülmüşü. Bu videonun sonunda anlayacaksınız. Sessizlik neden her cevaptan daha yıkıcı? Sakin kalan neden her zaman kazanır? Ve duygusal hakimiyet neden güzel bir yetenek değil de sahip olacağınız her gücün temelidir? Yani kandırılmaktan, sakinliğinizi kaybetmekten, dikkatinizi hak etmeyen insanlara gücünüzü vermekten bıktıysanız, tam yerdesiniz. Başlamadan önce yorumlara şunu yazın. Duygularımı kontrol ediyorum. Hadi başlayalım. Birincisi, öfkenin güç olduğu yanılsaması. Şimdiye kadar size satılan en büyük yalanla başlayalım. Öfkenin sizi güçlü kıldığı yalanı. Birinin yüksek sesle konuştuğunu, eşyaları fırlattığını, insanlara bağırdığını görüyorsunuz ve ne düşünüyorsunuz? Vay canına, onlarla uğraşılmaz yanlış. Aslında izlediğiniz kişi tamamen kontrolden çıkmış biri. Ve eğer kontrolden çıkmışsa tahmin edilebilir. Ve eğer tahmin edilebilirlerse zayıf. Bir düşünün. Öfkelendiğinizde ne oluyor? Kalp atışınız fırlıyor. Görüşünüz daralıyor. Stratejik düşünmeyi sağlayan beyninizin ön beyin korteksi neredeyse tamamen kapanıyor. Akıllı telefonu olan bir mağara adamına dönüşüyorsunuz. Tamamen içgüdüyle hareket ediyorsunuz. Ve içgüdü zekanın düşmanı. İşte acımasız gerçek, öfke bir tasma. Öfkenizi kaybettiğiniz anda o tasmayı başkası tutuyor. Onlar çekti. Siz havladınız ve şimdi sizi nasıl kontrol edeceklerini tam olarak biliyorlar. Tebrikler, onların kuklası oldunuz. Toplum bunu yüceltiyor, özellikle filmlerde. Kahraman sinirleniyor, patlıyor ve herkesi yok ediyor. İzlemesi keyifli, değil mi? Ama bu eğlence, gerçeklik değil. Gerçek hayatta patlayan kişi işten atılan, tutuklanan, boşanan veya kendi hayatını mahvetmeye manipüle edilen kişi. Machiavelli bunu biliyordu. Prenslerin öfkelerini kontrol edemedikleri için krallıklarını kaybettiklerini gördü. Generallerin tek bir hakaret yüzünden bariz tuzaklara düştükleri için savaşları kaybettiklerini gördü. Desen açıktı.
Duygusal tepki stratejik intihara eşit. Şimdi asla öfke duymamanız gerektiğini söylemiyorum. İnsansınız, robot değilsiniz. Öfke adaletsizliğe, saygısızlığa veya tehdide karşı doğal bir tepki. Ama işte amatörler ve ustalar arasındaki fark burada yatıyor. Amatörler öfkelerinin kontrolü altında. Ustalar öfkelerini bilgi kaynağı olarak kullanır, ardından stratejik olarak tepkilerini seçerler. Bir duyguyu hissetmekle onun tarafından kontrol edilmek arasında büyük bir fark var. Öfkeli olduğunuzu kabul edebilirsiniz. Bu duyguyla baş başa kalabilirsiniz, nereden geldiğini anlayabilirsiniz ve ardından bilinçli olarak ne yapacağınıza karar verebilirsiniz. Duygu ve eylem arasındaki o duraklama, işte gücünüzün yaşadığı yer. Dönüşümün gerçekleştiği alan orası. Çoğu insan bu duraklamayı tamamen atlar. Tetikleyiciden doğrudan patlamaya geçerler. Sıfır düşünce, sıfır strateji, saf tepki. Ve bunu her yaptıklarında güçlerini düğmelerine basan kişiye teslim ederler. Çünkü çoğu insanın anlamadığı şu: gerçek güç sessiz. Gerçek güç kendini kanıtlamaya ihtiyaç duymuyor. Gerçek güç geri çekiliyor, gözlemliyor, hesaplıyor ve zafer garanti olduğunda, duygular yüksek olduğunda değil, saldırıyor. Öfkenizi kontrol altına aldığınız anda tepkisel olmaktan vazgeçer ve tehlikeli olmaya başlarsınız. Ve bunu en iyi anlamda söylüyorum. Dürtüyle değil seçimle hareket eden biri olursunuz. Herkes birinci adımda takılıp kalırken 3 adım ilerisini düşünen biri olursunuz. Kontrolü hiç kaybetmeyen biri kazandığı için kazanır. Bu olumlamayı yorumlara bırakın. Öfke bana hizmet eder, beni kontrol etmez. İkincisi, insan doğasını anlamak. İşte tüm bakış açınızı değiştirecek bir şey. Size saygısızlık eden çoğu insan bunu sizin bir hatanız olduğu için yapmıyor. Bunu korktukları için yapıyorlar. Çılgınca, değil mi? Ama beni dinleyin. Dünya psikolojik bir savaş alanı. Ve çoğu insan göremediğiniz savaşlar veriyor. İşleri, ilişkileri, statüleri, gelecekleri konusunda güvensizler. Yetersiz olduklarının ortaya çıkmasından korkuyorlar. Peki ne yapıyorlar? Kendilerini daha yüksek hissetmek için sizi aşağı çekmeye çalışıyorlar. Her hakaret bir itiraf. Birisi zekanıza saldırdığında kendi zekaları konusunda güvensizler. Hırslarınızla alay ettiklerinde kendilerinden vazgeçtikleri için kendilerine kızgınlar. Sebepsiz yere size saygısızlık ettiklerinde her yerde güçsüz hissettikleri için güçlü hissetmek için çaresizdirler. Bunu anladığınızda oyun tamamen değişir. Artık hiçbir şeyi kişisel olarak almayı bırakırsınız. Bunun asla sizinle ilgili olmadığını fark edersiniz. Davranışı değerinizin doğru bir değerlendirmesi yerine içsel kaosun bir belirtisi olarak görmeye başlarsınız. Ve bu bakış açısı değişikliği her şey. Machiavelli'nin insan doğasını anlamaktan bahsederken kastettiği buydu. İnsanlar her zaman korku ve kişisel çıkarlarıyla hareket ederler. Ve yüzeysel davranışın ötesine geçip, altta yatan motivasyonu görebilirseniz manipüle edilmeniz neredeyse imkansız hale gelir. Karşılaşacağınız 3 tür provokatörü açıklayayım. Birinci tür, tehdit altında olanlar. Bu insanlar sizi rakip olarak görürler. Başarınız onları yetersiz hissettirir. Bu yüzden sizi sabote etmeye veya kazançlarınızı azaltmaya çalışırlar. Saygısızlıkları aslında bir iltifat. Doğru bir şey yapıyorsunuz. Egolarına veya konumlarına bir tehdit oluşturmasaydınız size saldırmazlardı. İkinci tür, ilgi arayanlar. Bu insanlar sizi kışkırtırlar çünkü aksi takdirde görünmezler. Göz ardı edilmektense nefret edilmeyi tercih ederler. Tepkiniz onların önemsendiğinin bir onayı. Bunu onlara vermeyin. Müdahale ettiğiniz anda tam olarak aç oldukları şeyi beslemiş olursunuz. Üçüncü tür, bilinçsiz tepki verenler. Bu insanlar sadece mutsuz ve bunu bir virüs gibi etrafa yayıyorlar. Stratejik değiller. Sadece yaralılar. Acı çektikleri için saldırıyorlar. Özellikle sizi yok etmeye çalışmıyorlar. Sadece onların etki alanında bulunuyorsunuz. İşte kilit nokta. Bu insanların hiçbiri duygusal enerjinizi hak etmiyor. Hiçbiri. Hepsi eksiklikten, yokluktan, korkudan hareket ediyor. Ve onların işlevsizliğine katılmak zorunda değilsiniz.
İnsan davranışlarının çoğunun farklı maskeler takmış bir korku olduğunu anladığınızda, tepki vermeyi bırakıp gözlemlemeye başlarsınız. Katılımcı olmak yerine psikolog olursunuz. Desenleri izler, motivasyonları anlar ve yanıt verirsiniz. Tamamen net bir konumdan yanıt verirseniz, işte oyun budur. Ve artık kuralları bildiğinize göre sonunda kazanmaya başlayabilirsiniz. Bu olumlamayı yorumlara yazmanızı istiyorum. Maskelerin ardını görüyorum. Üçüncüsü, kayıtsızlık maskesi. Psikolojik savaşta en güçlü silahı bilmek ister misiniz? Saldırganlık değil. Gözdağı da değil. Bu zeka bile değil. Bu kayıtsızlık. Açıklayayım. Biri size saldırdığında hiçbir tepki göstermezseniz, hiçbir şey yapmazsanız, onları tamamen yok eden psikolojik bir boşluk yaratırsınız. En iyi yumruğunu attılar ve siz gözünüzü bile kırpmadınız. Şimdi kafaları karışık, hayal kırıklığına uğramış, çaresizler ve çaresizlik insanları dikkatsiz yapar. Buna kayıtsızlık maskesi diyorum. Gerçekten kayıtsız olmakla ilgili değil. İçinizde istediğinizi hissedebilirsiniz. Dış dünyanın ne gördüğünü kontrol etmekle ilgili. Çünkü güç oyununda algı her şey. Sizi en çok korkutan insanları düşünün. Her şeye patlayan, gürültücü olanlar mı? Hayır. Sakin olanlar, hiç rahatsız görünmeyenler, okuyamadığınız kişiler. Tepki vermeyen birinde rahatsız edici bir şey var. Değil mi? Çünkü öngörülemezlik saygı ve bazen de korku yaratır. İşte maskenin bu kadar iyi çalışmasının nedeni. İnsanlar tepki aramaya programlanmış. İletişim kurarken sürekli geri bildirim ararız. Sözlerim yerini buldu mu? Üzgün mü? Kızgın mı? İncinmiş mi? Hiçbir şey vermediğinizde onların geri bildirim döngüsünü kırarsınız. Körlemesine hareket ederler. Ve insanlar körlemesine hareket etmekten nefret eder. Onlara çalışacak veri, duygusal ipucu, saldırılarının başarılı olduğuna dair sözlü onay vermezsiniz. Sadece boşluk. Ve bu boşluk kendi işlevsizliklerini onlara yansıtan bir ayna haline gelir. Kendilerini sorgulamaya başlarlar. Yeterince sert vurmadım mı? Umursamıyorlar mı? Onları etkileyecek kadar önemli değil miyim? İşte maskenin gücü budur. Tüm dinamiği tersine çevirir. Aniden sizi kışkırtmaya çalışan kişi, dengesiz ve çaresiz görünürken siz sakin ve güçlü görünürsünüz. Bir kelime bile söylemenize gerek yoktu. Sadece hiçbir şey göstermemeniz yeterliydi. Şimdi asla duygu göstermemeniz gerektiğini söylemiyorum. Bu sizi robotik ve kopuk hale getirir. Ancak kışkırtmalar, hakaretler ve psikolojik oyunlar söz konusu olduğunda duygusal tarafsızlık kalkanınız ve kılıcınız. Kayıtsızlık maskesi beni etkileyecek gücünüz yok. Ulaşamayacağınız bir seviyede hareket ediyorum der. Ve sizin hiçbir tepki vermemeniz yoluyla sessizce iletilen bu mesaj karşılık olarak savurabileceğiniz herhangi bir hakaretten daha yıkıcı. Bu derin bir anlam iletiyor. Benim dünyamda duygusal bir tepkiyi hak edecek kadar önemli değilsin. Ve hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey birinin gücünü önemsiz muamelesi görmekten daha hızlı azaltmaz. Bunu uygulayın. Bunu Astallison. Çünkü baskı altında yüz ve beden dilinizi kontrol edebildiğinizde gerçekten tehlikeli hale gelirsiniz. Saldırgan olduğunuz için değil, okunamaz olduğunuz için. Ve okunamaz olmak tahmin edilemez olmak demektir. Ve tahmin edilemez olmak güçlü olmak demektir. Bu olumlamayı yorumlara bırakın. Umursamıyorum. Dördüncüsü, stratejik sessizliğin gücü. Sessizlik insanları rahatsız eder ve rahatsızlık insanların kendilerini açığa vurmalarını sağlar. Bunu muhtemelen deneyimlemişsinizdir. Biri kışkırtıcı bir şey söyler ve tepki vermenizi bekler. Bunun yerine sadece bakarsınız. 5 sanai 10 sanai. Sessizlik uzar ve aniden geri adım atarlar, açıklama yaparlar, boşluğu sinirli gevezeliklerle doldururlar. Ellerini açığa vurdular ve siz tek bir kelime bile söylemediniz. Bu stratejik sessizliktir ve en az değer verilen güç biçimlerinden biri. İşte neden işe yaradığı. Konuşmalarda bir tahrikten sonra ilk konuşan genellikle daha zayıf taraf. Gerilimi kaldıramayan, ilk pes eden o. Ama sessizliği kucakladığınızda, başkaları kıvranırken siz rahatça sessiz kaldığınızda, kelimelerin eşleşemeyeceği bir tür hakimiyet yayarsınız. Sessizlik aynı zamanda sizi korur.
Her konuştuğunuzda insanlara cephane verirsiniz. Sözlerinizi çarpıtabilirler, bağlamından kopararak alıntı yapabilirler, saldırmak için bir şey bulabilirler. Ama sessizlik onlara hiçbir şey vermez. Gölge boksu yaparlar. Ve mücadeleye girmeyen bir rakiple savaşmak yorucu. Machiavelli bunu mükemmel bir şekilde anlamıştı. Çok konuşan liderlerin stratejilerini, güvensizliklerini ve zayıflıklarını ortaya koyduklarını gözlemledi. Bu arada sessiz olanlar herkesi tahmin yürütmeye devam ettirdi. Belirsizlik rahatsız edici ve rahatsız insanlar hata yapar. Bilgi saklamanın muazzam bir gücü var. Kültürümüzde sessizliğin onay, zayıflık veya aptallık anlamına geldiği öğretilir. Kendinizi hemen savunmanız gerekir. Yoksa insanlar en kötüsünü varsayacaklardır. Ama bu sizi konuşmaya, açıklamaya, haklı çıkarmaya devam ettirmek için tasarlanmış bir manipülasyon. Kendinize güvenin. Bu tuzağa düşmeyin. Stratejik sessizlik aynı anda birden fazla seviyede işler. Yüzeyde etkileşime girmeyi reddetmektir. Daha derinde aktif gözlem. İnsanların bekledikleri tepkiyi vermediğinizde nasıl davrandıklarını izliyorsunuz. Daha da derinde özdeğerin bir ifadesi. Size bir açıklama borçlu değilim. Size kendimi savunmak zorunda değilim. Sizin fikriniz benim yanıtımı gerektirmiyor. Stratejik sessizlik hakkında önemli olan şu: pasif değil, aktif bir kısıtlama. Bazı savaşların savaşmayı reddederek kazanıldığını bilecek kadar zeki olduğunuz için etkileşime girmemeyi seçmektir. Bazen tepkisizliğinizin mümkün olan en güçlü yanıt olduğunu anlamaktır. İnsanlar sessizliği zayıflıkla karıştırıyor çünkü sürekli konuşmayı, sürekli tepki vermeyi, sürekli etkileşimi yücelten bir kültürde yaşıyoruz. Ama gerçekten güçlü olanlar daha iyisini bilir. Sessizliğin gücün kaynağı olduğunu bilirler. Kısıtlamanın tepkiden daha fazla disiplin gerektirdiğini bilirler. Konuşmadan önceki duraklamanın söyleyebileceğiniz her şeyden daha etkili olduğunu bilirler. Sessizlik aynı zamanda bir filtre. Bu enerjinizi hak eden insanları hak etmeyenlerden ayırır. Eğer biri sessizliğinize dayanamıyorsa, daha agresif, daha umutsuz, daha dengesiz hale geliyorsa tam olarak kim olduklarını ortaya koymuşlardır. Ve artık onları hayatınızdan tamamen dışlamanız gerektiğini biliyorsunuz. Duraklamayı ustaca kullanın. Sessizliğe sahip çıkın. Neler olacağını izleyin. Bu olumlamayı yorumlara bırakın. Sessizliğim güçtür. Şimdi daha derin bir konuya geçelim. Bu provokasyonlarla neden ilgileniyorsunuz? 5. madde, onaydan kopma. İşte rahatsız edici bir gerçek. Eğer biri sizi provokasyona uğratabiliyorsa, bunun nedeni onlardan bir şeye ihtiyacınız olması. Onay, doğrulama, saygı, tanınma, bir şey. Ve bu ihtiyaç sizin zayıflığınız. Bir düşünün. İnternette rastgele bir yabancı size hakaret ettiğinde uykunuz kaçar mı? Muhtemelen hayır. Ama patronunuz, aileniz, meslektaşlarınız olduğunda birdenbire canınız yanar. Neden? Çünkü onların fikrine değer veriyorsunuz. Onların onayına ihtiyacınız var. Ve bu ihtiyaç onlara sizin üzerinizde güç veriyor. Bu çoğu insanın asla kurtulamadığı bir tuzak. Hayatlarının tamamını bir seyirci önünde performans sergileyerek geçiriyorlar. Umutsuzca onay arıyorlar başkalarından. Ve dışsal onaylamanın sorunu asla kazanamayacağınız bir oyun olması. Her zaman etkilemeniz gereken biri, her zaman onayını kovaladığınız biri, her zaman bu onayı geri çekip sizi yıkılırken izleyebilecek biri var. Machiavelli buna kölelik derdi. Kelimenin tam anlamıyla değil, psikolojik anlamda. Eğer huzurunuz başkalarının görüşlerine bağlıysa özgür değilsiniz. Kontrol altındasınız. Ve kontrol tahmin edilebilir olduğunuz anlamına gelir. Bu da zayıf olduğunuz anlamına gelir. İşte her şeyi değiştiren dönüşüm. Onaydan kopmak hiçbir şeyi umursamadığınız anlamına gelmez. Bu öz değerinizi size ilk başta vermeyen insanlara devretmeyi bırakmanız anlamına gelir. Değeriniz birinin size saygı duyup duymamasına bağlı değil. Değeriniz insanların sizi sevip sevmemesine bağlı değil. Kimliğiniz dışsal onaylamayla şekillenmiyor. Bunlar kendi standartlarınız, kendi değerleriniz, kim olduğunuz ve ne inşa ettiğiniz hakkındaki kendi değerlendirmeniz tarafından içsel olarak belirlenir. Bunu gerçekten içselleştirdiğinizde inanılmaz bir şey olur.
Hakaretler artık sizi etkilemez. Saygısızlık önemsiz hale gelir. Biri sizinle alay edebilir, sizi küçümseyebilir, sizi değersizleştirmeye çalışabilir ve siz hiçbir şey hissetmezsiniz çünkü onların görüşü sizin içsel puan tablonuz için kelimenin tam anlamıyla önemli değil. Şimdi kimseyi umursamayan bir psikopat olun demiyorum. Sağlıklı ilişkiler karşılıklı saygı ve özeni içerir. Ancak birinin bakış açısına değer vermekle kendinizi iyi hissetmek için onların onayına ihtiyaç duymak arasında büyük bir fark var. Size bir şey sorayım. Gerçekten kimsenin onayına ihtiyaç duymasaydınız hayatınızda neler değişirdi? Ne kadar farklı hareket ederdiniz? Hangi riskleri alırdınız? Neye tahammül etmeyi bırakırdınız? Kimi etkilemeye çalışmayı bırakırdınız? Bu soruların cevabı hayatınızın ne kadarının şu anda başkalarının görüşleri tarafından kontrol edildiğini ortaya koyuyor. Ve bahse girerim ki itiraf etmek istediğinizden daha fazlası. Onaydan bağımsızlık özgürlük. Bu herhangi bir odaya girdiğinizde insanların sizi sevip sevmemesi, size saygı duyup duymaması veya sizi görmezden gelmesi fark etmeksizin kendinizi tamamen iyi hissedeceğinizi bilmek demektir. Çünkü siz onların onayına ihtiyaç duymuyorsunuz. Orada bulunma amacınız için varsınız. Bunu başardığınızda, ne kadar mesafeli olursanız manipüle edilmeniz neredeyse imkansız hale gelir ve işte o zaman gerçek güç başlar. Bu olumlamayı yorumlara yazmanızı istiyorum. Kendimi doğruluyorum. 6. madde, içsel krallığı ustalaştırmak. Bir an için gerçekçi olalım. Dünyadaki tüm taktikleri, tüm stratejileri, tüm psikolojik hileleri öğrenebilirsiniz ama kendinizi kontrol edemezseniz bunların hiçbir önemi yok. Machiavelli'nin gerçekten anladığı şey buydu. Başkalarını yönetmeden önce kendinizi yönetmelisiniz. Durumları kontrol etmeden önce tepkilerinizi kontrol etmelisiniz. Dış dünyayı kontrol etmeden önce içsel krallığınızı kontrol etmelisiniz. İçsel krallığınız düşünceleriniz, duygularınız, dürtüleriniz ve istekleriniz. Tepkilerin doğduğu içsel zihinsel ve duygusal alan. Ve çoğu insan için bu krallık tam bir kaos içinde. Rastgele düşünceler onları kontrol eder. Duygular onları ele geçirir. Dürtüler onları yönlendirir. Krallıklarını yönetmiyorlar. Krallık tarafından yönetiliyorlar. İşte acı gerçek. Kimse size bir şey hissettiremez. Bunun kulağa yanlış geldiğini biliyorum çünkü bize insanların bizi kızdırdığı veya üzdüğü öğretildi. Ama bu bir yalan. İnsanlar bir şeyler yapar ve siz de bilinçli veya bilinçsiz olarak nasıl tepki vereceğinizi seçersiniz. Gücünüz işte bu seçimde yatar. İçsel krallığınızı kontrol altına almak, otomatik tepkiler tarafından kontrol edilmek yerine tepkilerinizi seçme disiplinini geliştirmek anlamına gelir. Bu uyaran ve tepki arasında bir boşluk yaratmak demek. Biri size hakaret eder. Bu uyaran. Ama tepki vermeden önce bir boşluk, bir an var. Ve o anda seçim yapma gücüne sahipsiniz. Çoğu insan bu boşluğa asla erişemez. Otomatik pilotta, çocukluktan kalma şartlanmalara, geçmiş travmalara, güvensizliğe veya sadece alışkanlığa dayalı olarak tepki verirler. Ama öz denetim pratiği yaptığınızda bu boşluğu genişletirsiniz. Düşünmek, seçmek, duygusal yerine stratejik olarak tepki vermek için alan yaratırsınız. Bu kendinize karşı acımasız bir dürüstlük gerektirir. Rahatsız edici sorular sormanız gerekir. Bu yorum beni neden bu kadar rahatsız etti? Hangi güvensizliğime dokunuyor? Bu kişiye kendimi neden kanıtlamam gerekiyor? Aslında neden korkuyorum? Bu soruları cevaplamak eğlenceli değil. Sizi kendinizde yüzleşmekten kaçındığınız yönlerinizle yüzleşmeye zorluyorlar. Görmezden gelmek. Ama bu yüzleşme şart çünkü kabul etmeyi reddettiğiniz şeyi kontrol edemezsiniz. İncelemediğiniz yaralardan kaynaklanan tepkileri kontrol edemezsiniz. Öz kontrol duyguları bastırmakla ilgili değil. Bu baskı ve ters tepiyor. Öz kontrol duyguları kabul etmek, nereden geldiklerini anlamak ve sonra onlara göre hareket etmenin hedeflerinize hizmet edip etmeyeceğine veya onları sabote edip etmeyeceğine karar vermekle ilgili. İç krallığını kontrol eden kişi güçlü hale gelir. Koşullar tarafından savrulamaz. Başkalarının davranışları tarafından kontrol edilmez. Dış kaos ne olursa olsun istikrarlı, merkezlenmiş ve odaklanmış. Bu her şeyin temeli. Öz kontrol olmadan sadece numaralar öğreniyorsunuz.
Öz kontrolle kimsenin sizden alamayacağı gerçek bir güç inşa ediyorsunuz. Etrafınızda kaos dönerken fırtınanın gözü. Sakin, berrak ve sarsılmaz olursunuz. Bu olumlamayı yorumlara bırakın. Krallığımı yönetiyorum. 7. madde, uzun vadeli oyun oynamak. İntikam soğuk servis edilen bir yemek. Bu sözü duymuşsunuzdur. Değil mi? Ama neden doğru olduğunu anlıyor musunuz? Çünkü sıcak intikam, anlık, duygusal, dürtüsel intikam yaklaşık 5 dakika boyunca tatmin edici gelir. Sonra sonuçlarıyla uğraşırsınız. Mahvolan ilişkiler, zedelenen itibar, yasal sorunlar, tırmanan çatışma. Sonradan bakınca aptalca geliyor. Değil mi? Soguk intikam, strategic intikam. Bu tamamen farklı bir oyun. İşte o zaman beklersiniz, izlersiniz, bilgi toplarsınız, kendinizi konumlandırırsınız ve an mükemmel olduğunda hassasiyetle hareket edersiniz. Ve rakibiniz bunu asla tahmin edemez. Bu uzun vadeli oyun oynamaktır ve gerçek güç böyle işler. Çoğu insan kısa vadeli düşünceye hapsolmuş. Birisi onlara saygısızlık ederse hemen karşılık vermeleri gerekir. Birisi onlara haksızlık ederse hemen intikam almaları gerekir. Ancak anlık tatmin stratejik zaferin düşmanı. Çünkü anlık tepki verdiğinizde duygularınızla hareket edersiniz. Ve duygu sizi dikkatsiz yapar. Machiavelli kazanan ve kaybeden liderleri inceledi. Desen açıktı. Sabırlı olanlar kazandı. Dürtüsel olanlar kendilerini yok ettiler. Zaman yalnızca disiplinli olanların nasıl kullanacağını bildiği bir silahtı. Uzun vadeli oyun oynamak, bazı zaferlerin gerçekleşmesinin aylar veya yıllar alabileceğini anlamak anlamına gelir. Gecikmiş tatminle rahat olmak demek. Anında sonuç göremeseniz bile sürece güvenmek demek. Ve en önemlisi yanlış anı zorlamak yerine doğru anı beklemek için disipline sahip olmak demek. Sabırda muazzam bir güç var. Herkes anında sonuçlar, anında yanıtlar. Anında her şey için çabalarken siz tamamen farklı bir oyun oynuyorsunuz. Günler ve haftalarla değil, çeyrekler ve yıllarla ölçülen zaman çizelgelerinde düşünüyorsunuz. Ve bu bakış açısı size başkalarının anlayamayacağı avantajlar sağlıyor. Bazen en iyi intikam hiç intikam almamaktır. Sadece zamanın zaten bildiğinizi ortaya çıkarmasına izin vermektir. O kişi kendini yok edecektir. Her zaman öyle olur. Çünkü manipülasyon, dürtüsellik ve dürüstlükten yoksun hareket eden insanlar sonunda kendi kaoslarının ağırlığı altında çökerler. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece geri çekilin ve izleyin. Uzun vadeli oyun oynamak sabır, disiplin ve anında onaylanmaya ihtiyaç duymayacak kadar güçlü bir özgüven gerektirir. Mükemmelliğin katlanarak arttığına, karakterin kendini gösterdiğine ve stratejik konumlandırmanın her zaman dürtüsel tepkiden daha etkili olduğuna güvenmeyi gerektirir. Bu asla harekete geçmeyeceğiniz anlamına gelmez. Bu duygularınız size bir şey yapmanız için bağırırken değil, en etkili olduğu zaman harekete geçeceğiniz anlamına gelir. Bu zamanlamanın sizi kontrol etmesine izin vermek yerine zamanlamayı kontrol edeceğiniz anlamına gelir. Uzun vadeli oyun ustaların faaliyet gösterdiği yer. Amatörler anlık oynar. Ustalar sonuç için oynar. Ve sonuçlar, gerçek, kalıcı, anlamlı sonuçlar zaman alır. 8. madde, dokunulmaz olmak. Prensipleri öğrendiniz. Oyunu anladınız. Şimdi dönüşüm geliyor. Dokunulmaz olmak kibirli veya kopuk olduğunuz anlamına gelmez. Bu içinizde o kadar sağlam, o kadar köklü, o kadar sarsılmaz bir şey inşa ettiğiniz anlamına gelir ki dış kaos sizi istikrarsızlaştıramaz. Fırtına sırasında devasa bir meşe ağacını düşünün. Rüzgar uğuldar, yağmur yağar, dallar kırılabilir ancak gövde, kökler tamamen yerinden oynamaz. İşte inşa ettiğiniz şey bu. Katılık değil esneklik, sertlik değil dayanıklılık, soğukluk değil soğukkanlılık. Dokunulmaz kişi herhangi bir ortama sessiz bir özgüvenle girer. Gücünü ilan etmesine gerek yok çünkü bu apaçık ortada. İtibarını savunmasına gerek yok çünkü eylemleri konuşur. Tahriklere tepki vermesine gerek yok çünkü çoğu insanın anlayamayacağı bir seviyede hareket eder. Bu kişi olmak için ölmesi gerekenler şunlardır. Haklı olma ihtiyacı duyan ego, onaylanma ihtiyacı duyan güvensizlik. Saygı talep eden gurur. İntikam talep eden öfke. Onay talep eden korku.
Tüm bu ölü ağırlıklar. Ve bunları bıraktığınızda hafif, hızlı, ölümcül, verimli olursunuz. Dokunulmaz olmak çoğu insanın hayatını tüketen küçük oyunları aşmış olmak demek. Onay için rekabet etmiyorsunuz. Saygı için savaşmıyorsunuz. Onay için çabalamıyorsunuz. Sadece etrafınızdaki gürültüden tamamen etkilenmeden netlik ve amaçla ilerliyorsunuz. Bu duruma bir gecede ulaşılmaz. Tartıştığımız her şeyin tutarlı bir şekilde uygulanmasıyla inşa edilir. Tepki yerine sessizliği seçtiğiniz her an bunu inşa ediyorsunuz. Birinin onayına ihtiyaç duymayı reddettiğiniz her an bunu güçlendiriyorsunuz. Duygusal bir dürtüyü kontrol altına aldığınız her an onu sağlamlaştırıyorsunuz. Ve işte güzel olan kısım. Bu kişi olduktan sonra bu prensiplere artık ihtiyacınız kalmaz. Bunlar takip ettiğiniz kurallar değil. Bunlar sizin kimliğiniz. Duygusal hakimiyet otomatikleşir. Stratejik düşünme varsayılan hale gelir. Psikolojik hakimiyet doğal hale gelir. Umursamaz gibi davranmıyorsunuz. Gerçekten öylesiniz. Özgüveni taklit etmiyorsunuz. Ona sahipsiniz. Bir karakteri canlandırmıyorsunuz. İç ve dış dünyanızın efendisi oldunuz. İnsanlar bu değişimi fark edecek. Bazıları saygı duyacak. Bazıları korkacak. Bazıları kafası karışacak. Bunların hiçbiri önemli değil çünkü bunu onların onayı için inşa etmiyorsunuz. Bunu özgürlüğünüz için inşa ediyorsunuz. Dokunulmaz olmak insanların başkalarını kontrol etmek için kullandığı tüm kancaları ortadan kaldırmak demek. Basılacak duygusal düğmeler yok, istismar edilecek güvensizlikler yok, kullanılabilecek onay ihtiyacı yok. Sen bir kalesin ve kaleler kolay kolay yıkılmaz küçük saldırılara. Machiavelli'nin 500 yıl önce verdiği söz buydu. Kendinize hakim olun ve dünya etrafınızda dönecektir. Şimdi bu olumlamayı yorumlara yazmanızı istiyorum. Ben dokunulmazım. İşte bu kadar. Tepkisel olanları stratejik olanlardan, kontrol edilenleri kontrol edenlerden, amatörleri ustalardan ayıran 8 ilke. Size bir şey sorayım. Şu anda hangi kişisiniz? Dürüst olun. Yorumlardan tetiklenen, saygısızlıktan uykusuz kalan, başkalarının görüşlerinin ruh halinizi kontrol etmesine izin veren kişi misiniz? Yoksa hayatta sakin, odaklanmış ve gürültüden tamamen etkilenmeyen kişi misiniz? Çünkü gerçek şu ki ikisi birden olamazsınız. Ya duygusal hakimiyet kuruyorsunuz ya da duygularınız tarafından kontrol ediliyorsunuz. Ya uzun vadeli bir oyun oynuyorsunuz ya da kısa vadeli tepkilere hapsoluyorsunuz. Ya dokunulmaz oluyorsunuz ya da savunmasız kalıyorsunuz. Seçim sizin. Ama şunu anlayın, dönüşüm tesadüfen olmaz. Bilinçli karar ve tutarlı uygulama yoluyla gerçekleşir. Tepki vermeyi bırakmayı, gözlemlemeye başlamayı, içsel krallığınızı kontrol altına almayı, duygusal davranmak yerine stratejik oynamayı aktif olarak seçmelisiniz. Bu tek seferlik bir karar değil. Bu günlük bir taahhüt. Her öfke patlaması hissettiğinizde bu sizin sınavınız. Birisi sizi kışkırtmaya çalıştığında bu maskeyi takmayı öğrenme fırsatınız. Anında intikam almak istediğinizde uzun vadeli planı hatırlarsınız. Burada daha büyük bir şeye katılıyorsunuz. Kontrol edilmeyi reddeden, gerçek gücün sessiz, stratejik ve öz denetimde kök salmış olduğunu anlayan insanların kardeşliğine ve kız kardeşliğine. Duygusal tepkiselliğin kendilerine yakışmadığına karar vermiş insanlar. Bu video sizde bir şeyleri değiştirdiyse, beğen butonuna tıklayın ve bu kanala abone olun. Stratejik düşünürlerden oluşan bir ekip kuruyoruz ve siz de bunun bir parçası olmalısınız. Ve bu videoyu ihtiyacı olan biriyle paylaşın. Sürekli kışkırtılan, sürekli tepki veren, sürekli gücünü başkalarına veren birini tanıyorsunuz. Bunu onlara gönderin. Hayatlarını değiştirebilir. Şimdi dışarı çıkın ve bunu kanıtlayın. Dünya sizin stratejik yönünüzü bekliyor.